Selam arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu kendine güven, yani özgüven olacak. Evet, kendine güven neredeyse tüm hayatınız boyunca sizi diğer insanlardan ayıracak tek özellik olduğunu biliyorsunuz. Ki eğer kendinize güveniyorsanız risk alabilen ve farklı şeyler deneyebilen birisi olmanız muhtemeldir. Güven, patronunuzdan zam isterken sizin için çekici biriyle konuşmaya kadar hayatınızın hemen hemen her alanında büyük bir rol oynar. Peki kendine güvenen insanların özellikleri nelerdir? Özgüveni yüksek insanlar neleri farklı yaparlar? Gelin şimdi size özgüveninizi artırmak için neler gerekli ve neleri yapmanız gerekir birkaç ipucuyla anlatayım. Duruş şekliniz, beden diliniz sadece insanların sizi nasıl gördüğü değil, aynı zamanda nasıl hissettiğinizi de etkiler. Gülümsemeye çalıştıkça mutlu olacak, başınız ve göğsünüz dik yürürken kendinize güven duyacaksınız. Kendinizi stresli hissettiğinizde bir iş toplantısında moraliniz bozulduğunda dik durun lütfen. İstemeseniz bile bunu yapmaya alışın. Beyniniz bu yöndeki bu davranışı kabul etmeye başlayacak ve ister istemez kendinize güven duymaya başlayacaksınız. İkinci bir ipucu ise kendinizin farkında olmak. Bu çok kolay görülebilir. Ama aslında tahmin edebileceğinizden daha zordur. Düşüncelerinizi güvenle şekillendirmek istiyorsanız zor bir durumu kendi başınıza nasıl aştığınızı hatırlamaya çalışın. Ve kendinizi motive edin. Bu da beyninizde daha önce zor durumları aştığınızı ve artık kolayca bu tür sorunların üstesinden gelebileceğinizi işaret edecek ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Diğer bir ipucu ise giyinme şekliniz arkadaşlar. Bu ipucu size anlamsız gelebilir biliyorum. Ancak nasıl giyindiğinizde, nasıl hissettiğinizi etkiler. Evde dizi izlediğiniz günleri üzerinize giydiğiniz kıyafetlerle düşünün bir kere. O gün halsiz hissedebilirsiniz. Ve sadece uyumak istiyormuş gibi de hissedebilirsiniz. Sonra dışarı çıkıp üzerinizi değiştirmeye karar verdiğinizde o hissin geçtiğini fark edeceksiniz. Kendinizi güvende hissetmek istediğiniz bir günde kıyafetlerinizi iyi seçin ve bunu karşı tarafa da yansıtın. İyi kıyafet seçmenin markalı kıyafetler giymekle hiçbir ilişkisi yoktur. Buradaki kriter düzenli ve temiz olmaya özen göstermektir. Diğer bir ipucu ise gülümsemek. Yani gülümsemektir arkadaşlar. Evet, gülümsemek ruh halinizi yükseltir ve stres seviyenizi azaltır. İstemeseniz bile gülümsemeye çalışmalısınız. Bazı bilimsel çalışmalar yüzü gülerken tutmanın beyni ilkel düzeyde mutlu olduğuna ikna edebileceğinizi ortaya koymuştur. Yani öyle olmasa bile bir süre sonra beyninize mutlu olduğunuzu kabul ettireceksiniz. Bu da vücudunuzda olumlu bir etki olarak kendisini gösterecektir. Diğer bir ipucu ise dinlemek arkadaşlar. Yani dinlemeyi öğrenmek, dinlemek, başkalarını dinlemek. İyi bir iletişimin en önemli unsuru dinlemektir. İletişimden tam doyum alabilmek için anlamak kadar dinlemek de önemlidir. Dinlemek, karşınızdaki kişinin bakış açısını kolayca anlamanızı ve o kişiyi iyi tanımanızı sağlar. Sadece söylenenleri değil, söylenmeyenleri de dinleyin. Gerçekten dinlerseniz söylenmeyecek birçok şeyi anlayacaksınız. Kendine güvenen kişiler
bu noktada en büyük farkı dinlemeyi iyi bilmeleridir. Tabii ki dinlemek aslında bir saygı biçimidir. Çevrenizdeki insanlar dinlendiklerinde ve dikkate alındıklarında sizin için önemli olduklarını hissederler. Diğer bir ipucu ise teşvik etmek. Kendine güvenen insanlar neler yapabileceklerinin farkındadırlar ve kendilerini başkaları tarafından tehdit altında hissetmezler. Tam tersine kendine güvenen insanlar güçlerini yani potansiyellerini gördüklerinde çevrelerindeki insanları cesaretlendirir ve onları yönlendirirler. Biri size bir fikirle gelirse veya ideallerinden, düşüncelerinden bahsederse onları ilham verecek şeyler söyleyerek ve onları cesaretlendirmeye çalışın. Çevresinde özgüveni yüksek olan insanları bir düşünün. Hemen hemen hepsinin çevresindeki insanlara karşı teşvik edici ve koruyucu bir tutumları vardır. Buna halk arasında basitçe babacanlık denir. Yani ne de baba adammış, ne de babalığı varmış denir. Arkadaşlar diğer bir ipucu ise insan ilişkileri. Kendine güvenen insanlar fırsat buldukça kendilerinden bahsetmeye ihtiyacı hissetmezler. Karşısındaki kişiye nasıl hissettiğini, ne düşündüğünü, ne yaptığını sormaktan çekinmezler. Karşı taraftan herhangi bir hamle beklemeden ilk konuşmayı onlar başlatabilir. Bu etraftaki insanları önemli hissettirir. Kendine güvenen kişilerin başarılı sosyal ilişkiler kurmasını sağlayan etkenlerden biri de budur. Siz de bir dahaki sefere biriyle tanışmak veya tanımadığınız biriyle vakit geçirmek istediğinizde önce konuşmayı siz başlatın. Bu tavrınız karşınızdaki kişiye ayakları yere sağlam basan biri olduğunuzu hissettirecek ve karşınızdaki kişi sizi daha çok ciddiye alacaktır. Siz de bir dahaki sefere biriyle tanışmak veya tanımadığınız biriyle vakit geçirmek istediğinizde önce konuşmayı siz başlatın. Bu tavrınız karşınızdaki kişiye ayakları yere sağlam basan biri olduğunuzu hissettirecek ve karşınızdaki kişi sizi daha çok ciddiye alacaktır. Arkadaşlar son ipucu olarak da pozitif olmak. Kendine güvenen insanlar olayların olumsuz tarafına odaklanmak yerine olumlu tarafından bakmayı tercih ederler. Başarısız olsalar bile istediklerini elde etmek için alternatif yollar ararlar ve tek ihtiyaçları olan karşılaştıkları zorlukların olumlu tarafına odaklanmalarıdır. Hedeflerinize ulaşma yolunda zorluklarla karşılaşırsanız zorluğun kendisi yerine bu zorluğu nasıl ve lehinize çevirebileceğinize odaklanınız. Arkadaşlar ipuçları bu kadardı. Ama son madde pozitif olmak için bir videoda pozitif olmak için yapalım. Ve yakında pozitif olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım bir video olsun. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Eğer gelecekteki videolarda da beraber olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini açmanız gerekir. Hepinize iyi bir hafta sonu dilerim. Saygılarımı sunarım. Halis Akıncı. Teşekkürler. Hepinize iyi günler.